Merhabalar herkese. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir örgü tekniği göstereceğim. Oldukça kolay bir anlatımla göstermek istiyorum. Birçok yöntemi var bu tekniğin. Ben en kolay olanı sizin için tercih ettim. Ben de sıklıkla bu yöntemi kullanıyorum. Bu nedir? İki taraflı örgüye devam edebiliyoruz. Yani hem örgüde bozukluk olmayacak hiçbir şekilde, hem de örgümüzü tamamladıktan sonra şişimize tekrar ilmeklerimizi aşağı taraftan alıp örgümüze aşağı tarafına devam edebiliriz. Bunu elbiselerde uygulayabiliriz. Dikiş istemediğimiz bütün örgülerde aslında uygulayabiliriz. Hem haroşa örgüde göstereceğim size, hem de düz örgüde. Bakın, oldukça güzel, muntazam bir şekilde iki tarafından da örgüyü devam edebiliriz. Yani aslında ben şu anda şu kısımdan devam ediyorum. Alttaki ilmeklerimi de şişe geçirerek buradan da bakın iki tarafı da bu şekilde devam edebileceğim örgüme. Arka tarafını da göstermiş olayım. Hatta yaklaştırayım yakından. Bakın, burası arka tarafı örgümün. Burası ön tarafı. Şurası öreceğim ipimin olduğu kısım. Şu kısımda aşağı kısım, devam edebileceğim kısım. Haroşa'da yakından göstereyim. Bu ön yüzümüz. İpim burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan örmeye devam edeceğim. Arkasını çeviriyorum. Arkası da bu şekilde. Bu da benim başlangıç ipim. Bunu normal tekrar bir ipe bağlayıp, bunu şey yapmadım çünkü kaybetmedim. Tekrar ipime buradan bağlayıp örgüme devam edebileceğim. Bakın, hiçbir şekilde haroşelerde de bozukluk yok. Şimdi başlayacağız yapmaya. Örgümüze tığ ile başlayacağız arkadaşlar. Tığ ile zincir çekerek başlayacağız. Zincir üzerine ilmeklerimizi atacağız çünkü. Ben 2,5 numara tığ kullanacağım. Biraz sıkı olsun istemiyorum. Rahat ilmek atabilmek için. Sıkı zincir çekmeyelim. Biraz gevşek çekelim. Şimdi 15 tane çeksek yeterli. Küçük bir parçada göstereceğim çünkü. ...15 tane çektim. Şimdi kesiyorum bunu arkadaşlar. Şöyle kestim. Şimdi bu zincirin üzerine ilmek atacağız. Yine farklı ip alıyorum, daha rahat görmeniz için ve ekranı yaklaştırıyorum. Zincirimiz gördüğünüz gibi şu şekilde. Zincirin şu arka kısmı, gördüğünüz sırt kısmı, bakın şu kısım ters olan kısmı, buradan ilmek atacağız. Yani ön kısmımız dümdüz kalacak. Arka kısmından ilmek atacağız. Şu şekilde gireceğim. İlmeklerimi atmaya başlayacağım. İsterseniz tığıyla da atabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Bakın, ilk ilmeğimi attım. Tekrar giriyorum yanından. Şimdi ikincisini atıyorum. 2 oldu. Bakın, şu şekilde giriyorum ve atıyorum. Şöyle tekrar şu kısımdan girdim. Gördüğünüz gibi ilmeğimi çıkartıyorum. Şurayı sıkalım. Bakın, ön kısmı da şu şekilde görünecek. İlmek attıktan sonra da görüntümüz bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi atalım tekrar. Önce düz olanı göstermek istiyorum. Sonra haroşa olanı göstereceğim. İkisini de göstermek istiyorum. Aslında aynı yöntemler ama ilmekler farklı gelebilir haroşede. Şimdi göstereceğim tekrar onu da. Şey yapıyorum, çıkartıyorum ilmeklerimi. Tığ ile yaparsanız da kolay olacaktır. Ben küçük bir parça olduğu için böyle devam ediyorum şimdi. Birkaç tane daha yapalım. İpin arasını açmamaya çalışın zincirdeki. Sonra sökerken sorun yaşayabilirsiniz çünkü. Son bir tane daha alacağım. Bakın, şu şekilde bir görüntüm var. Arka tarafını da göstereceğim. Şöyle. Arka tarafımızda bu gördüğünüz şekilde. Şimdi örmeye başlıyorum. Arkayı çevirdim. Arka tarafını örgünün. Ve ters örgü olarak ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani ilmekler
kıvrılmayacak. İlmek alışınızdan dolayı farklılık gösterebilir ama benimki gibi yaparsanız ilk seferde, sonra istediğiniz gibi kendi ilmek alış şeklinize göre değiştirebilirsiniz. Ters örgü olarak tüm ilmeklerimi öreceğim. Şu ilmeğimi açmışım, düzelterek örüyorum. Hepsini ters örgü örüyorum arkadaşlar. Son ilmeğim burada. İlk attığım ilmek olduğu için biraz gevşek. Şimdi onu öreceğim ve şu şekilde biraz sıkıyorum. İlmeğin şeklini değiştirmeden biraz sıktım, çok fazla değil. Bir tane düğüm atıyorum şimdi. Sonra döneceğim tekrar. Örgümün ön yüzüne geçtim arkadaşlar. Bakın, görüntümü göstermek istiyorum şu şekilde. Arka yüzümüz de bu şekilde. Bakın, ilmeklerimiz şu. Şu ilmekleri aldığımızda az sonra göstereceğim. Bunlar bizim öreceğimiz ilmekler, ana ilmekler ve ucu açık bir şekilde başlamış olduk. Şimdi birkaç sıra örelim. Sonrasında da bakalım, ilmeğimizi çekelim, zincirimizi sökerek. İlk ilmeğimi örmedim. Sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. Bitirdim sıramı. Şimdi döneceğim. Arka tarafımda örgümün ters yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters olarak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamladık. Arka tarafımız gördüğünüz şekilde. Ön tarafıma dönüyorum. Ön tarafımda bu şekilde. Şimdi ilmekleri söküp şişime geçireceğim. Şu şişime geçireceğim hatta. Zinciri bıraktığımız yerden itibaren bakın, zinciri sadece şöyle çözüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkasını alayım şişime. Bakın, zinciri sökmeye başlıyorum. İlkini çok dikkat edelim. İlki birazcık şey olabilir. Bakın, ilk ilmeğimiz bu. Kaçırmayın bu ilmeği. Sonra şu içinden geçtiği için şöyle bir tane çekeceğim. Sonra söküyoruz arkadaşlar. Bakın. Söküyorum zincirimi, ilmeklerim geçiyor. Hatta şöyle sökeyim. Bakın, tek tek ilmeklerimi görüyorsunuz. Şişime geçiriyorum bu ilmekleri. Normal yönünde. Attığımız sayı kadar ilmek çıkıyor arkadaşlar. Kaç şişimizde kaç ilmek varsa aşağıda da aynı sayıda ilmeğimiz olacak. Baştaki ve sondaki ilmekleri dikkatli çekelim, o kadar. Bakın, şimdi sonuncuyu çekeceğim. Bir tane kaldı. Bakın, o bir tane de şu ilmek olacak arkadaşlar. Şöyle kıvırıp alıyorum ve çektim. Şöyle yapayım hatta. Bakın, arka tarafımız bu şekilde. Ön tarafımız bu şekilde. Tüm ilmeklerimizi attık. Oldukça muntazam ve güzel bir şekilde ucu açık ilmeklerimizi başlamış olduk. İki tarafından da istediğimiz gibi örebiliriz. Önce altta zincir durup sonra yukarıda tüm işlemi, tüm örgümüzü bitirdikten sonra alttan şişe geçirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi haroşa olanı da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi haroşa olarak başlayacağız arkadaşlar. Zincirimi çektim. 15 tane zincir çektim. Ben çünkü küçük bir parça da deneyeceğim. Siz de zincir çekerken yani 10 ilmek atmanız gerekiyorsa 12'ye 13 tane zincir çekin. Yani kenarlardan başlamayın, direkt daha fazla bile çekebilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi zincirin arka kısmı, şu kısımdan ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. 1-2 tane bırakacaksınız. Buradan bırakırsanız daha rahat olacaktır. Şimdi normal başlayalım. Tüm ilmeklerimizi sırt kısmından atalım zincirimizin. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İlmeklerimi attım. Bakın, ön tarafımız bu şekilde.
Gördüğünüz gibi. Arka tarafımda bu şekilde. Şimdi örmeye başlayacağım. Haroşa örgüde ilk ilmeğimi arkadaşlar ters öreceğim ki şurada zincir sökerken sıkışma yapmasın diye, belli olmayacak zaten o. Sonra tüm ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Tüm ilmeklerimi. Son 2 ilmeğimi de şu şekilde düzelterek alıyorum. Çünkü başlangıç olduğu için ilmeğimiz gevşek şurada. Şimdi ona bir düğüm atacağım ipimle. Bunu koparmıyorum. Sonra örmeye başlarken de bu ipime bağlayıp düğüm atıp devam edebiliyorum çünkü. Şimdi döneceğim örgümün ön yüzüne. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü kenarın haroşaya çıkmasını istiyorum. Sonraki ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşamız oluştu. Burası örgümün ön yüzü. Arka tarafa dönüyorum. Arka tarafımızda bu şekilde bir dişte burada haroşamız var şu anda. Şu dişlerde benim ilmeklerim arkadaşlar. Az sonra söktüğümüzde göreceksiniz bu dişlerde ilmeklerimiz. Şimdi birkaç haroşa örelim. Birkaç diş. Sonrasında şişime takacağım ilmeklerime. 2 diş haroşamız önde ve arkada gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi zincirimizi sökelim ve şişimize geçirelim arkadaşlar. Şu ipi attığımız yerden başlıyoruz. Yani zincirin aslında bitirdiğimiz yerden başlamış oluyoruz. Şimdi sökmeye başlayacağız. İlk ilmeğimizi yalnız dikkatli sökelim arkadaşlar. İlmeği kaçırmayalım. Şöyle başlayacağım. Bakın araya girmiş zaten. İlk ilmeğimizi söktükten sonra sonrası gelecek. İlk ilmeğimiz bakın şu olacak. Şunu da şuradan çıkarttık mı artık sökülecektir. Evet. İlk ilmeğimiz bu. Sonrasında da şu şekilde görebilin diye bakın söküyorum ben şu anda. Bir de şöyle sökeyim. Bakın. Tek tek açıyorum. İlmeklerimiz de açılıyor bu arada. Şişime de hemen geçiriyorum ki kaçmasın ilmekler diye. Şöyle yapacağım. Direkt sökerek. Bakın hem söküyorum hem takıyorum. Bir taraftan da takıyorum arkadaşlar. Şunu bir sıkılarsam elimde. Şöyle. Hepsini tek tek geçiriyoruz. Kaçırmadan. Sondaki ilmeğimize de dikkat edelim. Şöyle. Sonda bir tane ilmeğim kaldı burada. Bakın hepsini söktüm. Şu ipimi alacağım. Bakın iki taraflı başlamış olduk örgümüze. Şöyle ve şu şekilde. Evet arkadaşlar, iki yöntemi de göstermiş oldum size. Bakın hem düz örgüyü hem haroşa örgüde nasıl çift taraflı başlanır göstermiş oldum. Ucu açık ilmek atma şeklini. Bu yöntem oldukça en kolay yöntem. Birçok yöntem var ama benim en kolayıma giden yöntem bu olduğu için size de bunu anlatmayı uygun gördüm. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına öğrenmek istediğiniz teknikler varsa, istediğiniz modeller varsa yapmamı istediğim yazabilirsiniz. Yorumlara dönmeye çalışıyorum imkanlar el verdikçe. Bazı yorumlara dönemiyorum. Hepsini ama tek tek gördüğümü bilin. Hepsini görüyorum. Dönebildiklerime dönüyorum vaktim oldukça.
Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Bildirim zilini açarsanız arkadaşlar bütün yayınlarımdan anında haberdar olur ve izleme imkanı bulursunuz oradaki. Beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.